İnci Taneleri analizime hoş geldiniz. Bu videoda heyecan dolu geçen bölümün ardından yaşanması beklenen sürpriz olayları tahmin etmeye çalışacağız. O halde haydi başlayalım. Oğlu Özgür'ün kaçırılmasıyla bir süreliğine otoparkçı tayfanın başına geçen Azem, tüm rahatlığıyla olayı çözüme kavuşturdu ve Sırat Sıcak davasını bitiren hamleyi yaptı. Önceki bölümlerde zaten gizli kapaklı bir yasak aşk yaşadığını izlediğimiz Sırat ile Aleyna bu bölümde deşifre oldu. Bu arada Aleyna'nın aslında Nehir Yücedağ olduğu söylemleri çokça yapılmakta, fakat bu durum asla gerçeği yansıtmamaktadır. Nehir Yücedağ ile Aleyna'nın arasında hiçbir bağ yok. Dönelim Azem ile Özgür'e. "Bana annemin katili olmadığını kanıtla" diyerek aralarındaki mesafeye çizgi çeken Özgür, babasının hem hayatını hem de işini kurtarmasıyla adeta yelkenleri suya indirecek. Baba oğul arasındaki iletişim artık buz gibi soğuk olmaktan çıkacak ve yavaş yavaş eriyecek. Aynı zamanda Azem'in Sırat belasını sadece oğlunun başından değil tüm otoparkçı ekibin başından def etmesi saygınlık görmesine neden olacak. Bundan sonra Azem'in herhangi bir belaya bulaştığı vakit oğlunun kapısını çalabileceğini düşünüyorum. Her ne kadar Azem Yücedağ birinden iyilik isterken çok çekinse de ve bu bitirim ayaklarını çok sevmeden medeniyetle sorunlarını çözmek istese de bazı durumlar aklının ilkel tarafını çalıştırabilir. Nitekim daha önceden Zahir'le girdiği şiddet atışması gibi. Zahir, Azem'in bir kez daha ilkel düşüncelerini canlandırabilir. Kendi oğlundan sonra Dilber'in oğlu da kaçırıldı ve Azem bu haberi alınca yeni bir imtihanı daha göğüsleyecek. Fakat dediğim gibi Özgür'de olduğu gibi sakince çözdüğü olayı Alişan'da yapamayabilir. Her ne kadar eski öğrencisi Erman sayesinde emniyeti peşine taksa dahi Azem, Dilber'in duygusallığından sebeple alabileceği ani kararlar yüzünden kontrolü elinde tutamayabilir. Dilber özellikle Azem'e verdiği silahın peşine düşerek ve Zahir'e karşı kullanarak olayı çıkmaza sokabilir. Lakin bu sefer Zahir dosyasının tamamen kapanması bekleniyor. Oğlu Alişan'ı tek kozu olarak gören Zahir bu sefer yolun sonuna gelecektir. Son olarak Piraye Azem'in genç bir kadınla ilişkisi olduğunu düşünüyor. Bu yüzden hayal kırıklığına uğrayacak. Kızı Ayça'nın ev ödevlerini yapmadığında çok sinirlendi ve modunu düşürdüğü zaman Azem'e de pek iyi davranmayan Piraye, Niyazi'nin gösterdiği fotoğraflardan sonra hiçbir şeyi belli etmeden soğuk davranışlarına devam edecek. Azem kuşkulanacak fakat danışmanlık teklifini reddettiği için bu tavırlara maruz kaldığını düşünecek. Piraye Azem'e dair duygularını kendisine dahi söyleyemediği için üstüne Dilber'i yanında görmesiyle iyice durumu içine gömecek, duygularını bastıracak ve böylelikle Azem'le arasına sert bir duvar örmüş olacak. Ta ki Adem değil Azem Yücedağ olduğunu öğrenene kadar. Asıl hakkında çıkan haberleri görmesiyle hesap sorma evresine geçecek. Azem'in hayatını sorgulamaya başlayacak. Doğal olarak aralarındaki hem duygusal hem mesleki bağ kopmaya doğru gidecek. Kopması öngörülen inci tanelerinden bir diğeri Dilber olacak. Dilber ile Zahir'in şiddet olayı yaşanmadan önce Azem net bir dille aralarında ilişki yaşanmasının çok zor olduğunu söylemişti. Geçtiğimiz bölümde de "ev tutarsam sen de gelir misin?" sorusuna Azem'den belirsiz yanıt geldi. Yani Azem sadece Dilber'i üzmek ve onun hayata karşı oğluyla yapacağı yeni başlangıcında hevesini kırmak istemiyor. Çünkü Azem hayatında aşkın, sevginin eksik olmadığını hissediyor. Hala Hande Yücedağ'ın mezarını kalbinde gömülü olarak yaşıyor ve onu kaldırıp yeni bir yaşama atılmak istemiyor. Özellikle Hande'den kalan tek bağ olan Nehir ile Özgür'ü hayatına dahil etmeye çalışması bir nevi Hande ile olan bağını kesmiyor ve adeta pekiştiriyor. Kısacası Azem hala Hande'yi yaşıyor. İşte bu yüzden ne Piraye ne de Dilber ile gerçek anlamda tam bir ilişki yaşaması çok zor gözüküyor. Analizimin sonuna geldik. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi muhakkak yorumlara beklerim. İyilikle ve sağlıcakla kalın.